Herkese merhaba. YouTube kanalıma 2022 yılında da hoş geldiniz. Daha önce tanışmadıysak eğer ben Okan Şengün, son 10 yıldır Amerika'da göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve iltica prosedürü hakkında YouTube kanalımda sizlere bilgiler veriyorum. Bu videomda politik görüşe dayalı iltica başvuruları hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Öncelikle herkes politik görüşünü özgürce ifade etme hakkına sahip olmalıdır. Ancak maalesef Türkiye gibi ülkelerde bu çok da mümkün olamıyor. Örneğin hatırlıyorum, kimse tuttuğu politik partiyi ya da oy vereceği politik partiyi arkadaşlarına bile söylemezdi ben Türkiye'de yaşarken. Ve bu durum daha da kötüleşti. Örneğin ABD'de insanlar tuttukları politik partileri açıkça söyleyebiliyorlar, onların tişörtlerini özgürce giyebiliyorlar ve sosyal medya hesaplarında görüşlerini, politik görüşlerini özgürce, rahatça paylaşabiliyorlar. Örneğin ben Amerika'da Demokrat Partisi'ni destekliyorum ve Demokrat Parti'ye oy veriyorum. Bunu burada özgürce söyleyebiliyorum. Örneğin oy verdiğim politikacıların tişörtlerini rahatça özgürce giyebiliyorum. İşte gelişmiş ülkelerde politik görüşler açıkça konuşulabiliyor, tartışılabiliyor. Ancak Türkiye'de bu maalesef yapılamıyor. Örneğin insanlar özgürce politik etkinliklere katılabilmeli. Politik etkinlikler düzenleyebilmeliler, organize edebilmeliler. İstedikleri gibi seçim çalışmalarına istedikleri partiden katılabilmeli. Hükümetin beğenmedikleri bir politikası olduğu zaman bunu özgürce eleştirebilmeliyiz. Gerektiğinde protesto etme hakkımızı özgürce kullanabilmeliyiz. Cumhurbaşkanını, başkanı, hükümeti rahatça, özgürce eleştirme hakkımızın olması gerekiyor. Ancak Türkiye'de bu haklarımız maalesef ihlal ediliyor. İşte bu sebeplere dayanarak da her yıl binlerce kişi ABD'de politik görüşünden dolayı ilticaya başvuruyor. Peki iltica memurları bu tarz iltica başvurularında nelere dikkat ediyorlar, neler arıyorlar? Şimdi bunlar hakkında konuşacağız. Politik görüşten dolayı yapılan iltica başvurularında görünürlük çok önemli arkadaşlar. Yani politik görüşünüz yüzünden Türkiye'de ne kadar görünürdünüz? Ne kadar aktiftiniz? Politik parti üyeliğiniz var mıydı ya da herhangi bir politik parti için gönüllü olarak çalışmalarda bulundunuz mu? Örneğin seçimlerde sandık görevliliği yaptınız mı? Etkinliklere, protestolara katıldınız mı? Veya sosyal medyada ne kadar aktifsiniz? Politik görüşlerinizi sosyal medyada paylaşıyor musunuz? Cumhurbaşkanını, hükümeti eleştiren paylaşımlarda bulunuyor musunuz? Bunlara ek olarak politik eylemlere, etkinliklere katıldınız mı ve katıldıysanız bu etkinliklerde saldırıya uğradınız mı? Politik görüşünüz yüzünden ifadeye çağrıldınız mı ya da hakkınızda bir yakalama, tutuklama kararı var mı? Bunlara ek olarak politik olarak tanınan bir aileden geliyorsanız bunu da mutlaka belirtmenizde çok büyük fayda var. Ayrıca basında yer aldıysanız politik görüşünüzden dolayı ya da katıldığınız eylemlerden dolayı bunları da mutlaka iltica başvurunuzda anlatın. Şimdi şöyle söyleyeyim, başınıza gelen her olayın tabii ki kanıtının olması aranmıyor. Kuralımız neydi? Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. İltica başvurularında kanıt yükümlülüğü yoktur. İltica başvurularında kanıt yükümlülüğü olmasa bile bağlama yükümlülüğünüz var arkadaşlar. Yani başınıza gelen her olayı iltica başvurunuzun ana sebebine bağlamak gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? İnsanların size ettikleri kötü laflarla, küfürlerle, yani size söyledikleri hakaretlerle oluyor. Az önce de dediğim gibi eğer Cumhurbaşkanını veya hükümeti sosyal medyanızda eleştiren paylaşımlarda bulunduysanız ve bu paylaşımlarınızdan dolayı kötü muameleye uğradıysanız veya uğrama korkunuz varsa bu konulara mutlaka değinin. Türkiye'de şu anda TCK 299 diye bir madde var. Arkadaşlar bu TCK'nın 299. maddesini Amerika'da belli bir süredir yaşayan birinin gözüyle okumak istiyorum. Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İkincisi, suçun alenen işlenmesi halinde
yani sosyal medyada olması halinde verilecek ceza 6'da 1'i oranında arttırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlıdır. Arkadaşlar böyle bir yasa gerçekten söz konusu olmamalı. Arkadaşlar ben bu TCK'nın 299. maddesini okuduğumda aklıma Osmanlı padişahları geliyor veya bir diktatörün yazdığını hissediyorum. İşte bu TCK'nın 299. maddesi yüzünden eğer siz Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılmışsanız, ifade vermeye çağrılıyorsanız veya hakkınızda bu sebepten dolayı yakalama kararı varsa bunları iltica başvurunuzda kullanıyoruz. Bu tarz TCK'nın 299. maddesine dayanan iltica başvurularında geçmişinizde fiziki şiddet görmenize bile gerek olmuyor arkadaşlar. Çünkü gelecek korkularınızı zaten gösterebiliyoruz. Eğer buna dayalı bir yakalama kararınız varsa hakkınızda veya bir soruşturma başlamışsa. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Eğer ABD'ye geldikten sonra kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz ve burada daha özgür hissettiğiniz için belki sosyal medyada politik görüşlerinizi daha açık olarak belirtmeye başlamış olabilirsiniz. Ve politik görüşlerinizi sosyal medyada belirttiğiniz için Türkiye'de hakkınızda çağrı kararı ya da yakalama kararı çıkmışsa siz ABD'deyken işte bu iltica sebebi sayılabilir. Burada demek istediğim şu, bu paylaşımları Türkiye'deyken yapmanıza gerek yok illa. Yani Amerika'ya geldikten sonra bile bu tarz paylaşımlar yapmışsanız eğer ve sorunlar yaşamaya başlıyorsanız bu bir iltica sebebi olabilir. Bunlara ek olarak Türkiye'de eğer gezi protestolarına katılıp zarar görmüşseniz, Ankara Gar patlamasına orada katılıp sorunlar yaşamışsanız, oradaki o travmayı yaşamışsanız, bunlar sizi etkilemişse bunların hepsini mutlaka iltica başvurunuzda belirtiyoruz. Eğer tutucu, muhafazakar bir aileden geliyorsanız ve aileniz hükümeti destekliyorsa ve sizinle aile bireyleriniz arasında sorunlar yaşanıyorsa bunlardan da iltica başvurunuzda bahsedebilirsiniz. Evet, burada saydıklarım tabii ki iltica başvurularında, politik sebebe dayanan iltica başvurularında sunduğumuz sebeplerden bir ya da birkaçı ama bunlarla sınırlı değil tabii ki. Unutmayın, iltica başvuruları kişisel başvurulardır ve dosyadan dosyaya, kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ayrıca politik görüşe ek olarak diğer iltica sebeplerinden biri varsa dosyanızda o sebeplerden dolayı da ilticaya başvuru yapabilirsiniz. Yani bir ya da birden fazla sebepten dolayı iltica başvuruları yapılabilir. İşte politik görüşe dayalı iltica başvuruları bu tarz Türkiye'de başınıza gelmiş olaylarla birlikte gelecek korkularınıza dayanıyor. Unutmayın, herkes politik görüşünü özgürce açıklamakta ve özgürce yaşamakta serbesttir ve serbest olmalıdır. İşte siz Türkiye'ye geri dönerseniz açıkça görüşlerinizi ifade edeceğiniz için tekrar sorunlar yaşayacağız. Bunu diyoruz iltica başvurunuzda. Peki bu tarz iltica başvurularında ne tür belgeler kullanıyoruz? Katıldığınız etkinliklerde resimler varsa resimleri kullanıyoruz. Başınıza gelen kötü olayları bilen arkadaşlarınız veya aile bireyleriniz varsa onlardan mektuplar alıyoruz. Herhangi bir parti üyeliğiniz varsa partinizden yazı alabiliyoruz ve onu kullanıyoruz veya gönüllülük yapmışsanız şu kadar zamandır bu kişi bizimle gönüllüdür diye yazıda alabiliyoruz. Eğer sosyal medya hesaplarınız iltica başvurunuzla bağlantılıysa tabii ki sosyal medya hesaplarınızın ekran görüntülerini de kullanıyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada yaptığınız paylaşımları da dosyamıza ekliyoruz. Eğer protestolarda kötü muameleye uğramışsanız ve Allah korusun hastaneye gitmeniz gerektiyse hastane raporlarını da dosyamıza ekliyoruz. Eğer Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılmışsanız veya hakkınızda yakalama emri varsa bu tarz belgeleri de veya polis raporlarını da dosyamızda sunuyoruz. Ayrıca eğer hükümet karşıtı ya da Cumhurbaşkanı'nın veya hükümetin politikalarını eleştiren yazılar yazıp paylaşmışsanız bunları da mutlaka ekliyoruz dosyamıza. Tabii ki bu belgelerle sınırlı kalmaya gerek yok. Biz sizin hayatınıza girdikçe, sizi tanıdıkça bu belgeyi getirebilir misin? Bu kişiden yazı alabilir misin? Bu etkinlikte resmin var mı? Şeklinde sorular sorarak zaten dokümanlamayı yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca
ülke raporlarını zaten biz hazırlayıp güncelleyip sunuyoruz iltica ofislerine. Bu ülke raporları da yeni çıkan haberler olabilir, politik görüşünden dolayı kötü muameleye uğrayan insanlar hakkındaki gazete haberleri, internet haberleri olabilir. Aynı zamanda hukuka aykırı yapılan tutuklamalar, gözaltına almalar, bunların hepsini toparlıyoruz ve iltica ofisine sizin adınıza sunuyoruz. Yani Türkiye'de politik görüşe saygı gösterilmeden yapılan davranışların hepsini toparlayıp Amerika'daki iltica ofislerine sunuyoruz. Evet arkadaşlar, politik görüşe dayalı iltica başvuruları da 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde hazırlanıyor ama dediğim gibi tabii ki dosyadan dosyaya ve kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor. Dosyamızı bu şekilde sunuyoruz. Görüşme tarihiniz geldiğinde de görüşmede ne şekilde ifadeler kullanmanız lazım ve nasıl ifade vereceksiniz, bunun üzerine zaten birlikte çalışıyoruz. Bu arada bu anlattıklarım ABD'de yapılan iltica başvuruları için tabii ki geçerli. Ancak dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun, eğer ilticaya başvuracaksanız yapacağınız, vereceğiniz ifade genelde bu şekilde bu konuları kapsayıcı olur büyük olasılıkla. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Umuyorum ki bu TCK'nın 299. maddesi bir an önce silinir, tarihe karışır. Çünkü gerçekten çok tehlikeli bir madde ve ayrıca tamamen İnsan haklarına da aykırı. Evet, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben Instagram'dan da kısa bilgiler vermeye çalışıyorum iltica prosedürü hakkında. Ayrıca ben her pazar sabahı Türkiye saatiyle saat sabah 10'da iltica prosedürü hakkında yeni videolar yüklüyorum. Ve eğer aşağıdaki zili aktive etmeyi unutmazsanız eğer, ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olursunuz. Evet, tekrardan bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.